Deli mi ne? Evet. Nasılsın? Eyvallah, iyiyim. Sen nasılsın? İyiyim ben de. Nasıl gidiyor hayat? Gayet güzel. 30 yaşına yaklaştım. Ha 30'a yaklaştın. Aynen. Kaç yaşında? 93 doğumluyum. Aralık 27. 27. Aynen. 30'a yaklaşmak nasıl bir his veriyor? Yani son 20'li yaşlarım olduğu için birazcık üzgünüm. Bir daha 20 ile başlayan bir yaş söyleyemeyeceğim. Ama hayatımda en güzel dönemine girdiğimi düşünüyorum. Çünkü çok daha böyle ağırbaşlı, çok daha bastığı yeri bilerek, çok daha doğru kararlar vererek ilerlediğim bir dönemdeyim. Yeni bir Abdü var aslında. Bir şeye dönüşüyor belki de. Aslında normal yaşantımdaki Abdü ile biraz daha yakınlaştım diyelim. Dijitalin bize yüklemiş olduğu bir sorumluluk, bir yükümlülük, sanki olmamız gerekiyormuş gibi bir etki var ya. O etkinin aslında hiçbir anlam ifade etmediğini anladığım bir dönemdeyim. Daha çok mutlu olabilmek için bir şeyler yapabildiğim, kendim için bir şeyler yapabildiğim bir dönemdeyim. O yüzden çok daha iyiyim bence. Sen ne Güzel. düşünüyorsun? Ben ne düşünüyorum? Böyle bir değişim sürecindesin o belli. Yani anlattığından onu hissediyorum. Onu soracağım. Videolarında mesela duyguların çok yüksek. Evet. Böyle izlerken de o duyguyu karşı tarafa veriyorsun. Up olmak, yüksek olmak ne demek senin için? Yani yüksek olmak aslında benim hayatımın %99'unu kapsıyor. Her konuda. Peki orada o yoğunlukta up duygularda mesela iki uçlu dedin ya. O duygu çok yüksekse onun altında da çok fazla derinlik var. Anladım. Neyden kaçıyor olabilir beynin? Aslında iki ucu da çok rahat ve üst seviyelerde yaşadığım için bir şeylerden kaçtığımı çok düşünmüyorum yani. Yaşamaktan çekinmiyorum diyelim. Peki 2-3 yıl içerisinde ulaşmaya düşündüğün yer neresi? Birkaç tane vardır ama böyle bir tane bana bir şey söyle desem ne dersin? Yani aslında yaşadığım şekil bir hedef koyabilecek bir yaşam değil. Hep daha fazlası, hep daha güzeli, hep daha farklısını arayış içerisindeyim. Emeklilik görmüyorum hayatımda. 2 yıl sonra buradayım, 5 yıl sonra buradayım, 10 yıl sonra da şuradayım dediğim bir planım yok. Bu plansızlık nereden geliyor? Aslında buna tam olarak plansızlık demek de doğru değil yani. Bu biraz anı yaşamakla alakalı. Şu an niye savunmadasın onu bu? Ne söylesem savunuyorsun. Karşılıklı düşünce getiriyorsun. Tam olarak anlatamadığımı düşündüm kendim. Belki o yüzden Tamam. savunmadayım. Tam olarak anlatamamak nasıl bir şey? Yani içimdekileri çok ifade edemediğim tam anlamıyla. Aslında çok da sosyal olarak yeterli olduğumu düşünüyorum. Rahatça konuşabilen bir insanım, kendimi ifade edebilirim. Ama bu kadar rahat ifade edebildiğim halde kendimi yine de içimdekileri tam olarak aktaramadığımdan dolayı olabilir. Hep daha fazlası var. İçimde hep daha Bir fazlası şey var. söylüyorum mesela, çok hızlı konuşup yoğun konuşma duygusuna gidiyorsun. Onu bul şimdi mesela. O da öyle değil, aslında böyle deyip bir savunmaya geçiyor beynin. Çocukken kim eleştirirdi en çok seni? Yurttaki hocalar çok eleştirirdi. Tamam, kaç yaşındaydın? İlkokul bitti. Hemen yurda gittim daha sonrasında. Orada hocalar çok eleştirir. Yani süper olman gerekir. Mükemmelliyetçilik. Yatağını süper toplayacaksın. Sabah tam saatinde uyanacaksın. Etüte zamanında gireceksin. Derse zamanında gireceksin. Yurttan zamanında çıkıp zamanında gireceksin. Bu gibi böyle çok ağır disiplinli şeylerden geçtiğin için bunun travması veya bunun mesleki deformasyonu olabilir. Mesela orada bir eleştiriyorlar seni, mükemmelliyetçi insanlar yapıyor bunu. Hangi duyguyu veriyorlardı? Onu bir hatırlasana. Yani ben çok küçük yaştayken de tam olarak bana kızan insanların istedikleri konuda yeterli olmadıklarını düşünüyordum. Ya mesela benden süper bir akademik kariyer bekleyen hocaların da akademik kariyerin iyi olmadığını farkında olarak bunu kabul ediyordum. Bu beni çok daha çalışan bir adama itti. Hep en iyisi olmaya itti ama onların isteğinden dolayı değil. Aslında olunabilecek en uç noktada olmanın mümkün olduğunu ben düşünmeye başladım. O yüzden hep çok çalışan, hep çok erken kalkan, hep bir işe eğer aitsem o işte ya en iyisi olayım ya da yapmayayım gibi bir düşünceye iteledi yani. Şu anda da şey anlatıyorsun, sürekli ne yaptığını, nasıl yaptığını anlatıyorsun mesela. Şöyleyim, böyleyim diyorsun. O zor gelen yerlerde niye duramıyor beynin? Yani iş hayatımda da aslında böyleyim, biliyor musun? Nasıl diyeyim sana? Mesela geçen gün bir tane kafede oturuyordum. Bir tane çocuk geldi yanıma. İşte abi nasılsın, merhaba, tanışabilir miyiz? Gel dedim, Şu otur. an ne yapıyorsun? Anlatıyorum işte olayları. Neyi anlatıyorsun? Yaşanılan bir olay anlatıyorum. Şimdi şunu söyle kendine. Çok konuşarak içimdeki kötü duygudan kaçıyorum. Çok konuşarak içimdeki kötülükten kaçıyorum. Ama bir şey söyleyeyim. Şunu da söyle, sürekli ama diyorak kaçıyorum. Sürekli ama diyerek kaçıyorum. Çok fazla bir şey anlatma duygum var. Çok fazla bir şey anlatma duygum var. Orada bir duralım şimdi. Şunu söyleyebilirsin mesela. Çocukken biri sürekli sana konuşuyor. Şunu şöyle. İşte bu şu demek, küçükken birileri işgal etmiş seni. Anladım. Onların beyinleri geçiyor aslında bize Hep farkında tam tersi olmadan. mi? Öyle örnekler veriyor ya mesela. Küçükken bize şunu yaptılar, o yüzden sen böylesin. Beynimize Ya da işte geçiyor gibi. hepsi. Yani diyelim ki atıyorum bir ebeveyn var ya da amca, dayı, teyze, öğretmen dedim mesela. Sürekli konuştuğunda işgal ediyor çocuğu. Çocuğun beynine işgaliyet geçiyor. Sonra o çocuk büyüdüğünde aynı şeyi bir başkasına yapmak zorunda. Çünkü onun parçalarını aldı küçükken.
Niye delimine? Beni çok güzel ifade ettiğini düşünüyorum. Şimdi şunu düşün. Akrabalarında, üst nesillerinde mesela böyle biri var mı? Var. Dedem Sıra böyle dışı. birisiymiş. Babam böyle birisi. Babamdan bahsedeyim mesela. O da bir milli takım sporcusuydu. Avrupa dereceli bir sporcuydu ve böyle rekorlar kıran, böyle çok farklı şeyler deneyen bir sporcuydu. Tekvando karate branşında böyle iyi seviyelere gelmişti. Onun yaptığı işler de mesela eğer onun döneminde sosyal medya, dijital medya bu kadar aktif olsaydı çok ses getirirdi bence. Babanlar nasıldı çocukken? Çocukken nasıldı? Çok iyi. Ama şunu söyle. Çok iyi diyerek kaçıyorum. Ama gerçekten çok iyiydi yani. Çok iyi diye bir duygu yok. Harika. Nasıl? Tamam, harika da yok. Nasıl Bir düşün, anlatayım? hatırla bakalım. Çok yakın arkadaş gibi. Heh, tamam. Nasıl? Çok yakın arkadaş gibi. Çok yakın arkadaş gibi. Tamam. Onunla ilgili mesela çocukluktan bir anı anlat. Daha 2 gün önce konuştuk onunla Tamam. bu konuyu. İşte yolda yürüyorduk. Birkaç tane böyle genç gelip benimle fotoğraf çekindi. İşte nasılsın abi, seni seviyoruz falan. Sonra bir anda kafamda canlandı. Küçükken yaşadığımız yerde babam çok sevilen bir adamdı. İşte gelip giderken insanlar onu tanır, selam verirdi ona. Ve ben çok küçükkenki bir anımı hatırladım. Kendi kendime şey düşünürdüm. Babamı herkes tanıyor mu acaba? Ne güzel bir şey falan diye. Acaba o zaman dua kapıları açıktı da inşallah ben de böyle olurum deyip bunu mu kazandım? Onu düşündüm yani. Babaya dönüşüyorsun. Kötü mü bir şey? Bence çok iyi bir şey babama dönüşmem. Yok, bir şey demedim. Hala savunma yapıyorsun. Dur bir dakika. Ya şunu bırakman gerekiyor. Yoksa çok zor olur hayatın. Sürekli mükemmel olduğunu göstermeye çalışıyorsun. Çünkü bu şey değil, gerçek bir bilgi değil. Ben mükemmel değilim. Bir sürü problemim var. İnsanların da öyle. Ama sen şunu yapıyorsun hep. Ben çok iyiyim, her şeyi çözdüm. Her şey muhteşem benim hayatımda. Bu gerçek değil. Yani hep böyle iyi şeyler konuşuyorsun. Övülmek istiyor beynin. Harikasın sen, muhteşemsin. Sen var ya, inanılmaz bir adamsın. Yıkıp geçiyorsun oğlum ortalığı sen. Sporda çok iyisin, vücudun çok iyi, insanlar çok hayran senden. Müthiş iyi işler yapıyorsun. Nasıl geliyor bunları söyleyince? Herkese güzel gelir. Yok, sana nasıl geliyor? Bayağı iyi geliyor. Evet, bayağı iyi geliyor. Tamam, devam edeyim. Hayır, devam Muhteşemsin. Hayır, programa girmek Sen istiyorum. gerçekten harikulade bir Hayır, insansın. programa girmek istiyorum. Yok, sen yaptığın işler o kadar iyi ki milyonlar izleniyor. Bu zaten senin muhteşem olduğunu gösteriyor bize. Ben seni kadar muhteşem dört dörtlük Tamam, öyle yapma. Tamam, insan tamam. görmedim. Anladım, tamam. Gerçekten. Tamam. Vallahi, Çünkü tamam. baban da muhteşemmiş. Sen onlara da geçmişsin yani. Üst level olmuşsun. Övülmek nasıl geliyor, bu kadar övülmek? Kötü ya bu kadar övülmek. Övülmekte kötü bir duygu var. Evet. Az önce seni rahatsız eden duygu ne oldu mesela? Ya bir noktadan sonra insan çok buna maruz kalmak istemiyor ya. İşgal gibi mi geliyor da? Onun için işgal gibi işte. Onun için yapmadığını bildiğin işler sanki onun içinmiş gibi görünüyor ya. Övülmek için yapmıyorum. Ya da övülmek için bir şey yapmıyorsun ama sanki onunmuş gibi görünmesi o kötü bir şey bence. Tabii ki takdir görmesi çok güzel. Tabii ki ettiğini bulması çok güzel bir şey. Ama bunu samimiyetsiz bir şekilde yapıldığı zaman rahatsız tamam. edici. Sahtelik rahatsız ediyor. Sahtelik rahatsız Aynen, ediyor. Tam sahtelik. doğru şeyi Tamam, buldum şimdi. sahtelik. Ya mesela az önce senin yaptığında tam olarak mesela böyle gerçekçilik yok Yok, yani. evet. Yani sahte bir Onu niye yaptın konuşmaydı. sence? İşte bunu hissettirmek için. Tamam. Çünkü sen de başından beri bana sahte geldin. Tamam, gerçek olacak. He, gerçek. Gerçek olmak niye zor? Onu düşünelim şimdi. Gerçek olmak niye zor biliyor musun? Ama bunu şimdi şöyle yapacaksın. 2 cümleyle söyleyeceksin. Hadi bakalım. Toplumsal algılardan dolayı. Bazı insan ne anlatacağını bilmiyor. Oluyor mu sana da o? Normal yaşantımda bu kadar konuşan birisi değilim zaten, gördün. O yüzden hani kamera açılmışken her şeyi anlatayım da bilsin insanlar gibi. Neyi bilsinler? İşte hissettiklerimizi bilsinler. Çünkü çok böyle bu tarafımı çok görmüyor insanlar benim. O tarafını belki göstermek istemiyorsun. İşte göstermek istemediğimden Aynen, daha aynen. doğrusu. Orada bir zayıflık, eksiklik ya da bir problem, ne bileyim bir sıkıntı, bir şey görsünler istemiyor insan tabii. Evet, yani bir hero gibi bir... Şimdi Delimine karakterini konuşursak eğer. Şimdi Delimine gerçekten bir hero yani. Tamam. Peki bu Delimine hero çocukluğunda biri olsa kim olurdu? Bilmiyorum ya. Delimine hep böyle adım adım büyüyerek oluşan bir karakter olduğu için aslında şu kişiydi diyemem ona. Onu. Tamam, o karakter çocukken senin hayalindi o zaman. Belki. Böyle Her çocuğun bir çocukken süper böyle- kahramanı olur ya. Kendi Öyle süper hatırlıyorsun kahramanı süper yaratmak gibi. kahramanı. Öyle bir şeyler düşünür müydün? Nasıl biriydik? Çocukken nasıl biriydin? Neler oynardın? Neler yapardın? Çok hayalperest bir çocuktum. Çok resim çizerdim, çok kitap okurdum. Tabii annemizin bize yüklemiş olduğu bir özellik. Ödüllendirirdi bizi kitap okuduğumuz zaman, para verirdi işte ne bileyim bir şeyler. İstediğimiz bir şeyleri yapmamız için bize kitap okursan şunun özetini getir yapayım gibi. O şekilde ödülle şey yapardı. Çocukken en zorlandığın şeyler neydi?
Ya aileden ayrı kalmak çok zor her çocuk için. Ve ben de çok küçük yaşta ayrıldığım için. Kaç yaşındaydın? 8. sınıf bitince kaç oluyor? 12 falan herhalde. 12-13 falan. O yaşlarda ayrıldım. Yurda mı gitmiştin? Tamam. Yurda gitmiştim. Niye gittin? Daha iyi bir eğitim alabilmek için diyelim. Seni orada en çok zorlayan neydi yurtta? Ailen yok bir. Yalnızsın yani. Yalnızlık var bu Tamam. bir. İkincisi şımarıklık yapabileceğin kimse yok. Tamam. O çok Çocuksun, rahatsız edici. çocuk çocuk olamıyorsun. olamıyorsun yani. Tamam. Ben bunu sevmedim deme lüksün yok mesela. Evde derim. Tamam. Annem kalkar sevmediysen mesela sana şunu da yapayım diyebilir. Başka? Anne. Bu rahatsız eder. Ondan sonra o lezzetinden de rahatsızdım yani. Bu da rahatsız ediyor. Her taraftan tabii ki rahatsız edici duygular ama çok küçükken de hep böyle ya işte buraya geldiysem madem bunlara maruz kalıyorsam o zaman ona göre davranıp bu çektiğim sıkıntının karşılığında güzel bir şey hayatıma kazandırayım gibi bir duygu olduğu için ona maruz kalırken onun farkında olarak Şimdi şunu şey söyle yapardım. kendine. Annem küçükken ödüller veriyordu. Söyle. Annem küçükken ödüller veriyordu. Bazı şeyler yaptırıyordu. Bazı şeyler yaptırıyordu. Ödül veriyordu. Ben de ergenliğimde Ben de ergenliğimde ailemden ayrı kaldım. ailemden ayrı kaldım. O zorlukların sonunda bir ödül gelecek diye çektim onu. O zorlukların sonunda bir ödül gelecek diye çektim Çektim onu. onu, Evet, aynen. Doğru. Tam olarak bu. Evet. Ödüllendiriyor orada. Senin beynin şunu öğreniyor, çocuğun beyni. Hayatta bir zorluk varsa onu çekeceğim. Ve karşında Karşılığında bir şey gelecek. bir şey gelecek, Yani evet. güzel bir şey gelecek. Bu böyle bir kodlanmış oraya beynine. evet doğru. Genel hayatında da böyle midir felsefen? Bir yerde zorluk çekiyorsam sonuna kadar gideceğim ya da çekeceğim. Mükafatı vardır her şeyin gibi midir? Yani bu mesela dert, tasa, çile, sorun konusunda değil. Ama mesela spor diyelim. Bir branşa başladım. İlk başlarda çok zor olur mesela. Salladım sen boks yapıyorsun. Değil mi? İlk başladığında nasıl zordu yumruk atmak. Ama sonrasında açıldın ya. Bu tarz şeylerde sebat ederim. Kötü şeylerdir. Onu Depresif, stresli şeyler. yok oralarda kalmamayı tercih ediyorum. Mesela çok stresli dönemlerinde ne yapıyordun? Yine oradan uzaklaştırabilecek bir şeyler arıyordum kendime. Orada kalmak istemiyorum. Şunu söyle o zaman. Kötü duyguya dayanamıyorum. Kötü duyguya dayanamıyorum. Hazlarla kaçıyorum oradan. Hazlarla kaçıyorum oradan. O duygular beynimde birikiyor. O duygular beynimde birikiyor. Sonra bedenimi hastalandırıyor. Sonra bedenimi hastalandırıyor. Of çok doğru. Böyle bir hastalık var mı? Var mide kanaması Mide geçirmiştim. kanaması. Yani biriktirmişsin. Kaça bedenine atmış onu. İşte maruz kalmak lazım değil mi biraz? Doğru. Şunu söyle kendine. Kendimi hastalandırıp öldürmeye çalıştım. Kendimi hastalandırıp öldürmeye çalıştım. Hatta O kadar erteledim ki o kadar erteledim ki eşiğinden döndüm. eşiğinden döndüm. Evet. Doğru. Ölümle ilgili korkuna bakacağız şimdi. Ölümle ilgili korku. En temelde ölüm korkum var. Biraz yüksek. Aslında şöyle, beni tanıyan insanlar şöyle düşünebilir benim hakkımda. Süper korkusuz. Her şeyi yapıyor bu adam korkmadan bilmem ne. O hastalıklı bir şey biliyorsun. Evet, bende kesinlikle öyle bir şey yok. Aksine yaptığım işlerde korkuyu had safhada tutuyorum ki hayatta kalabileyim. Ve bunun aslında bunu değiştirmek istiyor muyum? Emin değilim. Bu bir sorun mu benim için? Ondan da emin değilim. Yok sen mükemmelsin canım. Onunla ilgili değil. Yok ondan. Sen de şey değil. Gerçekten o ayrı bir konu. Biz öyle konuşuyoruz da hani ben ara ara soruyorum sen rahat ol. Vallahi beni yanlış tanımasınlar ya. Yok canım bak yine aynı yere geldik ya. Allah Allah. Bir şey yapıyoruz yanlış tanıyacaklar. En çok kim eleştirirse üzülürsün seni. Bilmem. Sorduğun sorulara cevap bulamıyorum ya. Evet çünkü kaçıyor beynin. Sanki böyle bir falso veririm de bir yere gider yanlış anlarlar. Saçma sapan şeyleri anlatırım. Güçlü durmam gerekiyor. O boyuttasın. Evet. Evet. Yani işte duygun şey değil. Duygun iyi şeyler anlatmak ya da güzel şeyler konuşmak. Derinleşmek değil duygun ne yazık ki. Bu yazıklık bir durum mu bu arada? Bu ileriki yaşların için büyük bir tehlike. Hangi konuda? Hastalıklar. Mideyi kanatma da. Daha sakinim çok şükür. Önceden çok sinirlenirdim. Çok streslenirdim böyle. Bazı şeyleri çok kafaya takardım. Oradan bayağı uzaklaştım. O çok rahatlattı. Çok iyi. Mükemmelsin gerçekten. Kıskançtım. Onu da Kıskançlığı hallettin. bırakmaya çalışıyorum evet. Tamam. İyi gidiyor çok şükür. Muhteşem bir konuğumuz oldu arkadaşlar. Biraz da sen anlat. Harikulade bir konuğumuz var. Bir dakika bir şey söyleyeceğim. Kötü bir şeyler konuşmak mı zorundayız? Yani beyni şey istemiyor, sohbet etmek istemiyor şu an. Bu kötü bir şey mi diye soruyorsun. Çünkü böyle bir deneyimler yaşamışsın hayatında. Bir şey ya iyi olacak ya kötü olacak. Yani çok uyarılmışsın, eleştirilmişsin. Bu şey değil işte. Yani en başta söylediğim var ya aşırı övgü, sahtelik geliyor dedim mesela. Evet. Burada da gerçek bir şey yok. Tamam. Muhteşem, iyi şeyler konuş. Ama beyin diyor ki bu tarafa da bir bak, burada neler var. Şey var çoğunlukla hani böyle rezil olma, yanlış anlaşılma.
aciz ve zayıf gözükmeye. Evet. Bu korkuların çok yüksek. Yani. Evet, evet. Yo, bunun farkındayım ya. Bunların farkındayım. Yani oralara temas ettiğinde beynin orada kaçıyor. Oralara daha çok bakabiliriz mesela. Yani orada seni ne zorluyor? O çocuğun üzüldüğü, korktuğu, endişe ettiği, yalnız hissettiği bir anı. Ya da onu zorlayan bir şey. Bir tane var. Kaç Aklıma geldi. yaşındasın orada? Küçüğüm ya. 1. sınıf falan. Tamam. İşte bir evimiz vardı. Bu ev istimlak edildi. Biliyorsun yani yıkıldı ve işte devlet tarafından o ev yıkıldı ve oraya işte bir iş merkezi falan yapılacaktı. Bize de başka bir siteden ev verdiler. Onun karşılığında işte o evi yıkıp oradan 2 tane ev verdiler. Daha sonrasında biz normal böyle bir bahçeli, müstakil bir ev yaşantısından bir siteye taşındık. Tabii bu site çok böyle lüks bir siteydi. Asansöre bindik. Tamam. Biz oraya yeni taşınmışız. Biz böyle müstakil evde yaşayan bir aile olduğumuz için bahçede oynadığın zaman üstünün çamurlanması kimseyi rahatsız etmez. Tamam, şimdi ayrıntıya giriyor beynin yine. Direkt anıya gel yine. Tamam, direkt anıyı anlatıyorum. Aynen. Asansörde yukarıya çıkıyoruz. Alt kat komşumuz var. Benim pantolon da yırtık. Tamam. Eskimiş yani. Yırtık bir pantolon falan öyle. Çocuksun, çok normal bir şey. Yani çocuğum bir de biraz o taşındığımız siteye göre maddi durumumuz o kadar iyi değil yani. Tamam. O dönemde. Ne yapıyorlar sana? O Asansörde? adam şey dedi. Babanın sana üstüne başına alabilecek yani yırtık giymeyecek neden almadı gibi bir şey söyledi. Hiç unutmuyorum. Yani şu an unutmuyormuşum. O duruyordu beyninde. Aynen. Tamam. Aa, O çocuğa şunu söyle, kendine Kendime mi? söylüyorsun. Evet. Ha, okey. Kapa gözünü. Karşındaki adam seni küçümsüyor. Söyle ona. karşımdaki adam beni küçümsüyor. İçindeki kötü duyguları sana atıyor. İçindeki kötü duygular bana atıyor. Aşağılıyor, dışlıyor. Aşağılıyor, bayağı dışlıyor. Söyle, dışlıyor. Tamam. Dur orada şimdi. O çocuğa şunu söyle. Bu duygular sana ait değil. Bu duygular sana ait değil. O adamın travmaları. O adamın travmaları. Sen çocuksun. Ben çocuğum, o yetişkin. Bu duyguları kaldıramazsın. Bu duyguları kaldıramam. Sana ağır geldi. Çok ağlamıştım eve gidip bu arada. Bazen böyle dengesiz yetişkinler olabiliyor Evet, hayatta. evet. Abdü inan yani hani o koca insanlar küçük tanımadığı bazen çocukların hayatlarını mahvedebiliyorlar. Sen söylerken benim de var öyle anılarım, onlar geldi zaten. İyi, hadi kötü bir şey de anlatayım. Şimdi şunu söyle, ondan sonra geçelim oraya. Şunu söyle. Büyüdüğünde Büyüdüğünde çok önemli işler yapacaksın. çok önemli işler yapacaksın. İnsanlar seni küçümsemesin diye. İnsanlar seni hayır onun için değil tabii ki. Söyle. Başka bir şeye bağlı. İnsanlar hemen. insanlar seni küçümsemesin diye. Aşağılamasın diye. Aşağılamasın diye. Dışlamasın diye. diye. Tedirginliklerin olacak. Tedirginliklerin olacak. İstediğin her şeyi yapabilirsin. İstediğin her şeyi Öğret o yapabilirsin. çocuğa. Yaramazlık da yapabilirsin. Yaramazlık da yapabilirsin. Bazen kötü olursun. Bazen kötü Bazen olursun. iyi olursun. Bazen iyi olursun. Kimseyi ilgilendirmez. Kimseyi O ilgilendirmez. çocuğa söyle, kimseyi ilgilendirmez. Bayağı söyledim bu arada. Heh, bu senin hayatın. Evet. Bu benim hayatım. Diğerini anlat. Bunda yetişkinim bayağı. Kaç yaşındaydın? İşte milli takımdayız o zaman. Macaristan'dayız. 23 yaş altı gençler Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyorum. Çok iyi bir dönemdeyim. Fiziki olarak, performans olarak, kafa olarak full fokusum. O olimpiyatlara hazırlanıyorum. Bir tane hoca var. Ben balkondayım böyle. Onlar da aşağıda yemek yiyorlar. Federasyon yetkilileriyle beraber. Ben de yukarıda oturuyorum. Onlar dinlemek için değil. Oturuyorum. Tesadüf yani. Onların sesi geldiği zaman onların orada oturduğunu anlıyorum. İşte Abdü'yü takımdan atalım dedi. Sonra da işte o dönemdeki federasyon yetkilisi de dedi ki neden? Yani, ya işte atalım, sevmiyorum, istemiyorum. Adamın dereceleri, testleri ortada. Nasıl böyle bir şey söyleyebiliyorsun? Çok iyi derece yapmış hani dedi. Öyle bir muhabbet geçti. Allah'ım bir üzüldüm. Niye böyle bir şey arkamdan konuşuyor diye. Bir de normal yaşantımızda da işte o da milli takım antrenörü adam da. İşte niye böyle bir şey yaptı, niye böyle bir şey yaptı, niye böyle bir şey yaptı? Çok kafaya taktım. Canımı çok sıktı. Hastalandım. Ama nasıl hastalandım biliyor musun? Bademcikler böyle şişti. Alev alev yanıyorum, ateş. Bir de bahsettiğim sene 2015 falan, 2014 olabilir. Şimdi şunu söyle kendine. Dışlandığımda, Dışlandığımda sevilmediğimi hissediyorum. sevilmediğimi hissediyorum. Kendimi hastalandırıyorum. Kendimi hastalandırıyorum. Kötü duygu var orada. Yani çocuğu zorlayan duygu. O bedenine atıyor onu. Tamam. Nasıl hissediyorsun? Şu an daha iyiyim. Daha iyi hissediyorsun. Aynen. Tamam. Şimdi o zaman şöyle toparlayacağız bunu. Şuraya anne ya da babayı yazmak istesen hangisini yazarsın? Bir hakkın var. Hangi konuda? Soru sadece. Oraya anne ya da baba yazacağız. Hangisini yazarsın? Yazayım mı kalkıp? Yaz. Kalktım.
Baba. Aynen. Babayla aramız iyi. Çok iyi. Tamam. Annemle de çok iyidir. Anneyle de iyi, babayla da iyi. Çok şükür. Tamam. Altına anneyi de yaz istersen. İkisiyle de iyi ara. Tamam. Bunu da Anne. şöyle yazayım. Gel şimdi. Hadi geldim. Şimdi şunu söyleyeceğiz kendimize. Çocukken anne babadan ayrıldım. Çocukken anne babadan ayrıldım. Ayrılıkla böyle dışlanmayla ilgili şeylerim var, anılarım var. Ayrılıyorsun ama orada bir çocuk yalnız kalıyor, dışlanıyor oradan. Yani girdiği ortamlar neyse, şöyle yurt var, bir şey var. Ve beynin kabul görmek istiyor. Evet. Ve bu çocuk kabul görmek için hep mükemmel ve başarılı olmaya çalışmış. Evet, olabilir. Yani Kötü mü olmuş ama? bunları da yapmış. Yok, kötüye bakmıyoruz burada. İyi ya da kötü önemli değil bizim için. O çocuğun yaşadıkları önemli. Onu da şöyle toparla. Her şeyi iyi yaparak annemden ödül aldım. Tabii ailemi gururlandırmak için biraz. Yani söyle onu. Her Ailemi şeyi- gururlandırmak için Güzel. çok çabaladım diyelim. Aynen. Annenle babamdan gurur. Yani. Annemle babamı mutlu etmek, onları gururlandırmak için çok çabaladım. Tamam. Mükemmel olmaya çalıştım. Tamam. Şimdi şunu söyleyeceksin. Artık bunu bırakıyorum. Artık bunu niye? Söyle bakayım. Zor Artık, geldi. artık bunu bırakıyorum. Kendim olmaya çalışacağım. Kendim olmaya çalışacağım. Evet. Annemle babamdan ayrı kalmaktan mutlu değildim. Evet. Bu ayrılığı taşıyamıyordun. O duygular ağır geliyor. O dönemde taşıyamıyordum çünkü çok küçüktük Onu yani. söyle. O dönemde o ayrılığı taşıyamıyordum. Taşıyamıyordun. Zordu. Hı hı. Bu yüzden de çalışıp mükemmel olmam lazım. Bu yüzden de çalışıp bu duyguyu unutturacak şeylerle meşguldüm her zaman. Hem koşturacaksın, işini yapacaksın hem de kaçacaksın ondan. Aynen. Tamam. Heh. İyi, Toparlıyoruz bak iyi şimdi. savaşma yöntemi bence. Aynen. Şimdi bunun altına ölüm yazıyorsun. Ölüm. Of, yazmayalım ya. Yazarsak silinir gider hayatımızdan, o yüzden zaten. Hadi bismillah o zaman. Bu her şey iyiye dönüşmesi için. Hadi inşallah. Evet. Hem de şunu düşün bir taraftan da. Anne babadan her ayrıldığında ölüm gibi gelmiş çocuğa. Evet. Yazın. Şunu söyle şimdi. Anne babadan her ayrıldığımda ölüm gibi geldi. Annemle babamdan ayrılmak ölüm gibiydi. Ölüm gibiydi. Bu duyguyu taşıyamıyordum. Bu duyguyu taşıyamıyordum. Bu duyguyla baş etmenin tek yolu Bu duyguyla baş etmenin tek yüksek yolu adrenalin. yüksek adrenalin, çünkü ölümle savaştırdın beni. Hadi bakayım. Nereye geldin sen nereden? Çok zeki adam var orada. ama ben de bir şekilde anladım Allah'tan. Sen Geç mi anladın? çok zekisin. Ama bu savunma mekanizmalarıyla ilgili konulara gelince onu çıkartıyorum içinden ama temelde şöyle bir şey var. Zaten o acılarla ve sıkıntıyla baş edecek o kadar çok bir şey yapmışsın ki şimdiki adam olmuşsun. Bak bu önemli biz buna çok dikkat ederiz. Ne yaptı da başardı? Benim burada sana göstermeye çalıştığım daha o kadar uzun yıllarım var ki daha çok şey yapacağın şey var. Ama dibine düştüğün yer orası oluyor bazen. Evet, doğru. Anlatabiliyor muyum? Onu bilinçli yaparsan yine yardır. Yine en iyi videoları çek, yine ölümlü savaş ama bilinçli yaptığında risklerin azalmaya başlayacak. Evet. Onun için anlatmaya çalışıyorum. Yo, Yani çok- hastalanmak Bir bitecek. şey söyleyeyim mi? O kadar net ve böyle iyi bir noktada anladım ki buraya gelip bununla bunu bağdaştıracağımızı düşünmüyordum başta. güzel. Şu an gayet net anladım. Yani. Yani şunu da unutma. Yani bu benim için de geçerli, bütün konuklar için de. Hiçbirimizin anne babası suçlu değil. Hiçbirimizin. Yani biz zaten ilk çağlardan beri travmalı yaşayan toplumlarız nesilden nesile. Ne acılar çekmiş insanlar. Sadece anne babamızın geçmişte yaşadığı şeyler yüzünden farkında olmadan bize yaptıkları şeyler var. Biz de çocuklarımıza yapıyoruz. Bu arada bu da aşikar. Ama bende ne yaratıyor o? İşte orada ölüm. O da adrenaline kaçış yapmıyor. Aynen öyle. Oraya kaçınca da ortaya da bir şey çıkarttım bir de. Bir başarı çıkarmışsın. Cevap ortaya. vereyim o zaman. Niye delimine diye. İşte demek ki bundan dolayı. Aynen öyle. Vay, çok iyiymiş. Peki şunu Çok soracağım. mutlu Dede oldum yaşıyor sen. mu? Yok, hiç görmedik dedeyi. Neden ölmüş? Bir babaanneyi yaşlanmış. Yaşlılıktan öldü. Yaşlanmış, vefat etmiş, hastalanmış, ölmüş. Tamam. Sen şey demiştin, onun lakabı da Deli Aynen, derlerdi. Deli Ali'ymiş ondan. Deli Tamam. Ali. Tamam. Onu da altına yazar mısın Deli Ali? Hadi yazayım, çok Hadi mutlu yazalım. olarak yazarım. Tamam. Şimdi yazarken de şunu söyle. Deli Ali'yi çok seviyorlarmış. Deli Ali'yi çok seviyorlarmış. Herkes tanıyormuş onu. Herkes tanıyormuş onu. Bayağı herkes tanıyormuş bu arada. Bir tarafıyla da çekiniyorlarmış ondan. Hüso, duyuyor musun? Dediğini duydun mu? Bir tarafıyla da bayağı Çekiniyorlarmış ondan. Aynen. O öldükten sonra O vefat ettikten sonra onun duygularını bana verdiler. onun duygularını bana yüklemişler. Beni dede gibi gördüler. Beni dede gibi gördüler. Ondan sonra o da çocukken ailesinden ayrı kalmış.
O da çocukken ailesinden ayrı kalmış. Ben de ayrı kaldım. Ben de ayrı kaldım. Aynı kaderi yaşıyorum. Kaderimiz ortakmış. Şimdi şunu söyleyeceksin. Onun kaderi ayrı. Onun kaderi ayrı, benim Benimki kaderim ayrı. ayrı. O deli Ali, ben deli Mine. Evet. İkimiz aynı kişi değiliz. İkimiz aynı kişi değiliz. Artık sağlıklı yaşayabilirim. Artık sağlıklı yaşayabilirim. Tamam. Gel. Gülücük attım dedeme. Nasıl geldi? Bayağı iyi geldi. Hiç tanımadığım halde çok sevdiğim insanlardan birisi. Tamam, buldum. Kimmiş deli Mine diye. Kahramanım bu. Dedemmiş aynen. Kahramanım bu. Aynen. Aynen. Keşke herkesin böyle kahramanı olsa vallahi. Alttaki hikaye iyi. Hikayesi çok iyi. Ben Evet. sana özelde anlatayım. Şimdi şunu söyle. Artık Abdü ile Abdü ile Deli Mine arasında sıkışmayı bırakıyorum. Deli Mine arasına sıkışmayı bıraktım. Bırakmasaydım Bırakmasaydım hastalanırdım. ölüm. Evet. Yani bedene zarar verecek. Evet, Artık onu bırakacağız. Yavaş yavaş ondan uzaklaşmamız lazım. Evet. Çünkü o dediğin gibi Deli Mine de bir karakter aslında. Değil mi? Normalde bu şekilde yüzleşemem ben bu arada. Evet. Bu benim için zor bir şey, bunları birisiyle Farkındayım. konuşup insanlara bunu... Şimdi insanların olumlu düşünceleriyle ilgilenen bir tarafta bir iş yaptığım için şimdi burada insanların benim eksiklerimi görmelerine fırsat vermek de benim için çok zor bir şey. Tamam. Şimdi şunu Ama söyle. Yaşadıklarım eksiklik değil. yaşadıklarım eksiklik değil. O zaman çocuktum. O zaman çocuktum. Çocuğun yaşadığı hiçbir şey eksiklik değildir. Çocuğun yaşadığı hiçbir şey eksiklik Hata değil. Nasıl değildir. olabilir yani? Değil. Hata değildir. Hata değildir. Evet. Ama o zaman öyle zannettim. O zaman Nedenini öyle söyleyeceğim. zannetmişim, şimdi anlıyorum ama. Heh, tamam onu da söyle. O zaman insan anlamıyor ki, çocukken nasıl anlarsın? Ağlarsın, devam edersin. Şunu yani. söyle şimdi. Anne babadan her ayrıldığımda Anne babadan her ayrıldığımda kendimi kusurlu hissettim. kendimi kusurlu hissettim. O yüzden mükemmel Kusurlu olmaya hissettim. çalıştım. O yüzden mükemmel olmaya çalıştım. Biz o neler çıktı bak burada. Gerçekte kusurlu değilim. Gerçekte kusurlu değildim. Hiçbir Ama çocuk, çocuk gibi. bunu algılayamaz. Çocuk bunu algılayamaz. Ama sen her şeyi anlıyorsun. Normalde, bir şey söyleyeyim mi? Normalde insanlar Söyle. bunu kolay kolay anlayamıyor. Şimdi sen kişisel gelişim konusunda artık böyle insanların düşünceleri ve anlattıkları konusunda bunu söylerken neyi ifade etmek istediklerini anlıyorsun ya. Aslında toplumda kolay kolay böyle bir durum söz konusu değil. Değil tabii. Aynen. Bir de onu yakalayıp insanı kötü hissettirmemek de lazım. Yani bunu kullanmamak da lazım. Yani analiz. Orası Aynen. sen de artık. O da senin Yok. çocukluğunla. Aynen. Yapıyorsam öyledir. Hesap soran bir tarafta Aynen. olabilirsin. Yapıyorsam yani gerçek hayatımda falan evet dediğin gibi bu benimle ilgili bir travmadır zaten. Ama genel yaşamımda da öyleyim. Bilir benim dostlarım. Yani ben kendi travmalarımı çalışırım. Çalışmak zorundayım çünkü. Neden? Ben de işte daha uzun yaşamak, sağlıklı yaşamak ve güçlü ilişkilerle yaşamak zorundayım. Yani kimse demesin yani rahat olun. Benim travmam yok, çocukluğum iyi geçti. Öyle bir hikaye dünyaya gelmedi arkadaşlar. Gelmedi. Ve dünyanın en başarılı hangi sektörde olursa olsun, hangi sektörde olursa olsun, istikrarlı, başarılı, sağlıklı yaşayan insanların hepsi travması çok olan ama onu çalışan insanlar. Çok yakın bir zamana kadar analiz altında olmayı kabul eden birisi değildim ben bu arada. Kapalı. O kapı kapalı. Oraları da çözmeye çalışıyorum artık biraz. Ya o da normal yaşadıklarından dolayı yani hani bir savunma mekanizması, bir duvar örmek zorunda kalıyorsun. Evet yani. Bu çok normal, insansın. O zaman şunu söyle, mükemmel olmayı bırakıyorum. Mükemmel olmayı bırakıyorum. Deli Mine mükemmel olabilir. Delimine mükemmel olabilir. Abdü olamaz. Abdü olamaz. O bazen hatalar yapar. O insan çünkü hatalar yapar. Yani. Yanlışlar da yapabilir. Yanlışlar da yapabilir. Bu sadece onu ilgilendirir. Bu sadece onu ilgilendirir. O zaman Abdü'ye yatırım yapıyoruz. Evet şu an Delimine zaten şu an yaptığım Abdü'ye gidiyor. yatırım zaten. Heh, bayağı. kendini geliştirme yolculuğunda zaten bayağıdır başlamışsın. İlerliyorsun. Şu an nasıl hissediyorsun? Daha iyiyim. Daha rahatladın şu mı? olay. Anlatırım ben. Ne uğraştırdın bizi? Başından beri girip bunu konuşacaktık işte. Ama bir şey söyleyeyim mi? Söyle. Onu Takılıyorum bu Onu arada. farkındayım. Onu vermesem de şimdi bunu çözdüğünü tadı olmayacak. Aynen öyle. Değil mi? Aynen. İnsanlar beklemeyecek. Biz bunu Bunu planladık çıkacak önden. altından. Önceden planlamıştık. Bunu Bazı videolarda yazıyorlar ya işte konuk önceden çalışılmış ya da bilmem ne. Yok, Doğallığa inanmıyor insanlar. O da garip geliyor bana. İşte böyle bir şey çıkacağını ben başta da düşünmüyordum. Çünkü biz başka bir muhabbet yapıyorduk. Aynen. Aynen öyle. Başka bir lak lak yapıyorduk. Güzel bence. Sana bir öneride bulunacağım. Çok sevinirim. Böyle ailende anneyle babayla biraz dedeyle ilgili sohbet edebilir misin? Ederim. Aha, daha birçok şey biliyorsundur ama Belirgin böyle muhabbetler. bilmediğin şeyleri de öğrenirsen. Çok ilginç hikayeler var Evet. bu arada. O Tabii burada hikayeleri de anlatmayayım şöyle onları. yapabilirsin. Kahramanla ilgili daha çok şey öğrendiğinde Deli Mine ile ilgili daha fazla yaratıcılık gelmeye başlayacak. En azından onu da ondan ayrıştırabilirsin. Mesela çok iyi at binen birisiymiş. İşte Falan gibi daha yeni neler yeni neler. yolculuklar gerekiyor ona da zaten. Güzel. Bayağı keyif aldım. Nasıl? Nasıl hissettiğimi söyleyeyim mi? Söyle lütfen. Sosyal medyada maruz kaldığımız baskı ve o korktuğumuz, çekindiğimiz linç var ya. İlk girdiğimde yine lince karşı o Savunma. kalkanı bir çıkartıp hani böyle bir
ilk darbeyi böyle bir göğüsleyip ondan Aynen sonrasında öyle. şey yaparım gibi. Ama tabii böyle bazen böyle olmak da gerekiyor olabilir. Çünkü yorum yaz seçeneği bize sunulduğu zaman da çok korkunç olabiliyoruz. Bunu sosyal medyada defalarca kez şahit olduk. Defalarca kez bundan dolayı bu kadar güçlü psikolojisi olmayan insanların buna yenik düştüğünü gördük. O yüzden ona karşı kalkan bu. Tabii bazen böyle olmak lazım, bazen de şunu anlayabilmek gerekir. Aynen Bunun öyle. için de birazcık tabii anlatıcının da önemi var, sağ olasın. Rica ederim. Sen ölmediğin sürece bize lazımsın, onu da unutma. Eyvallah. Sadece o duygularda kalacaksın o zaman. Evet. Teşekkür ederim. Vallahi geldiğin sağ ol, için. gel sarılayım. Daha çok şey konuşacaktık aslında ama... Biz kamerayı onları kapatalım yani, da. Aynen. Başka muhabbetler de edecektik. Bir şey diyeceğim, bu travmanın adı dede mi? Yani dede midir bu travmayı yaratan? Deli mine travması diyelim buna. Deli mine travması. Evet, Deli Ali travması. Evet, deli Tamam Ali mı? travması olur. Heh, tamam, güzel. Şifa olsun. Eyvallah, sağ ol. Put your hand in mine. Together we can fly over mountains, rivers, ocean blues. As long as I'm with you, maybe we could go to a place that no one knows. Fall asleep on the old oak tree. Memories of you and me, and I'll be with you at dawn, where I belong. Heads up in the clouds, and we're not coming down. I'll stay up here and enjoy the view as long as I'm with you. Over mountains, rivers, ocean blues, as long as I'm with you.